Yemek odasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tam kıvamında pişmiş, 2 yılda geçse kesinlikle bozulmayan, küflenmeyen, rengiyle, kıvamıyla şahane, burcu burcu, mis gibi kokan çilek reçelinin tarifini vereceğim. Öncelikle uygun bir kabın içine doldurdum. Bol suyla musluğun önünde defalarca kumlarından arındırana kadar tertemiz yıkadım. Daha sonra suyun içinde beklettim ki kumları varsa dibe çökmesi için. Daha sonra gösterdiğim şekilde yeşil yapraklarını çıkarıyorum. Hepsini bu şekilde yapraklarını çıkardım. Daha sonra tartacağım. Önce bu şekilde kabın ölçüsünü alıyorum. Yaklaşık 7 gram, 8 gram. Daha sonra görüyorsunuz 7 gram geliyor. Ben sadece 1 kilogram olanını kullanacağım. Tartıyorum. 1 kilo olarak kullanacağım. Burada 2 kilogram çilek vardı. Ayrı ayrı yapacağım. Birazını da belki dondurucuya atarım. Evet, görüyorsunuz 2 kilogram burada çilek var. Diğeri de zaten kabın gramıydı. 7-8 gram da kabın ağırlığıydı. Ben tekrar ölçtüm. 1 kilogram olarak ayarladım. Şimdi bazıları iri olduğu için iri olanlara gösterdiğim şekilde ortadan bazılarını 2'ye bazılarını da 3'e bölerek bu şekilde 1 kilogram çileği hazırlıyorum. Görüyorsunuz çileklerde çok güzel, içleri boş değil, renkleri de harika. Şu anda tam mevsimi, dondurucuya atmak için, reçel yapmak için. Bu mevsimde bence bol bol alıp bu şekilde dondurucuya atabilirsiniz, reçel yapabilirsiniz. Ben şimdi 1 kilogram çileğin üzerine 800 gram toz şeker ekliyorum. Yaklaşık 3 su bardağından biraz fazla şeker kullandım. 1 kilograma 800 gram toz şeker ekledim üzerine. Şimdi kapağını kapattım. Bir gece buzdolabında bu şekilde beklettim. Sabah oldu. Kalktım. Güzelce karıştırıyorum. Ocağa almadan önce üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Tereyağı kullanmamın amacı köpük köpük olup taşmasını önlemesi hem de parlaklık ve lezzet katması için kaynamaya başlamadan önce hemen tereyağını ekledim. Daha sonra kaynattığımda reçel taşmayacaktır. Bu şekilde arada bir karıştırarak pişirmeye başlayalım reçeli. Ben böyle 1 çay kaşığından daha az limon tuzu kullanıyorum. Dilerseniz limonun kendisini de kullanabilirsiniz. Şöyle birkaç damla da limon suyu sıktım içine. Bu şekilde hem koruyucu hem de kesinlikle bozulmaz. Hem de çok güzel bir lezzet verir. Şimdi böyle soğuk bir çay tabağına döküyorum. Bakıyorum böyle kopmadan iplik iplik böyle dökülüyorsa artık olmuştur. Sıvı görünse de kıvamı bu şekilde olmalı. Fazla kaynatırsanız ağda gibi olur, ekmeğe sürülmez. Şimdi uygun kavanozlara, ben böyle küçük kavanozlar kullanmayı tercih ediyorum. Çilek reçelinde. Bunlar daha iyi oluyor.
Çünkü açtığımız zaman bozulmamış oluyor. Bozulmaz da her ihtimale karşı böyle küçük kavanozlar kullanırsanız reçelde daha iyi olur. Böyle kaynar kaynar kavanozlara döküp kapağını da sıkıca kapatırsanız kendiliğinden zaten kapak içine çöküp vakumlanacaktır. O şekilde hava almadığı için de 2 yılda geçse kesinlikle ne renginden ne lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyecektir. Bu şekilde böyle birer kilo yaparsanız hem taşmasını önlemiş olursunuz hem de daha lezzetli olur. Daha iyi sonuç alırsınız. Çok olunca biraz daha zor olabilir. Böyle 2 kilo alacaksanız ikiye bölüp o şekilde yapabilirsiniz. Bakınız rengiyle, kıvamıyla gerçekten o kadar güzel oldu ki mutlaka benim tarifimle denemenizi öneririm. Kızarmış ekmeklerin üzerine sürebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Tarifimi de beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda anında bildirim gelir, haberdar olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.